konuk ettiklerimiz Yayın konuğu Dilara Karasüleymanoğlu. Yayın tarihi 12 Şubat 2025. Program adı Zamanda Yolculuk. Sunucu Ahmet Aygün. Sayın Dilara Karasüleymanoğlu, Radyo Senkron'a hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Aygün. Merhabalar herkese, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Burada olmaktan, sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yayını günlerdir sabırsızlıkla bekliyoruz. Hep beraber ben sorulara cevap olmayı, sizlerle beraber olmayı çok istedim. Burada olmaktan da mutluluk duyuyorum. Valla biz de aynı şekilde sizle olmaktan mutluyuz. Ve ayrıca bu dönemde benim ilk konuğum da siz oluyorsunuz. Ben de bu konuda şanslıyım. O nedenle ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Dilara Karasüleymanoğlu kimdir? Bir tanıyalım. Burada olmamın asıl temel sebepleri veteriner hekimim. Canlara ulaşıp onları tedavi ediyoruz. Bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Veteriner hekimim öncelikle. Onun dışında Adanalıyım. Adana'da doğdum, büyüdüm. Yıllarca liseye kadar oradaydım. Sonra Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazandım. Daha sonrasında fakülteden sonra da şimdi klinisyen olarak hayatıma devam ediyorum. Uzun yıllardır klinisyenlikle meşgulüm. 2013'ten beri. Yaşım genç de olsa uzun zamandır can dostlarımıza, hayvanlara elimizden geldiği yardımları, tedavileri yapmaya çalışıyoruz. Veterinerliği biraz açabilir miyiz? Veteriner hekimlik deyince insanların aklına direkt hayvan sağlığı geliyor aslında. Buraya şöyle bir parantez açabiliriz kesinlikle. Çünkü hayvan sağlığıyla beraber fakülteye ilk girdiğimde şöyle bir söz vardı. Tıp, insan sağlığını, veteriner hekimlik, veteriner tıp, insan sağlığıyla beraber hayvan sağlığını korur diye. Çünkü biz koruyucu hekimlik yapıyoruz. Bizim soframıza gelen etler de, yumurtalar da, peynir de bunlar da bizim kontrolümüzden geçiyor, onayımızdan geçiyor. Daha sonrasında yine işte o hayvanların o noktaya gelip büyümesi, beslenmesi, besi ineklerinden tutun da koyun, kuzuya kadar et, süt tarzı ürünlere, arı, İpek böceği, bunların hepsinin kontrolü, takibi veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Onların onayı olmadan bizim soframıza veya bizim evimize giremiyor. Burada da varız. Yani beraberinde kedi, köpekleri hepimiz çok seviyoruz. Hayvanlarımıza bakıyoruz, evcil hayvanımız, ama aynı zamanda bunların koruyucu hekimliğini yapıyoruz. Çünkü insana da bulaşabilecek hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Mesela kuduz hastalığı ya da iç dış parazit uygulamaları. O yüzden beraberinde insan sağlığı için koruyucu hekimlik yapıyoruz. Tabii öncelik hayvan sağlığı için de geçerli. Birçok anlamda hem insana hem hayvana fayda sağlamaya çalışıyoruz. İyi akşamlar, kolay gelsin çalışma. Teşekkürler efendim, buyurun. Sayın hocam, öncelikle yayına katıldığınız için çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Şimdi malum veteriner hekimimiz olarak katıldığınız için çok mutluyuz. Birkaç da sorumuz var bununla ilgili. Teşekkür ederim. Tabii buyurun. Tabii ki sizlerden daha iyi, sonuçta sorularımıza cevap alabilmek için sizlerden daha iyi bilgi alacağımı düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnşallah. Nasıl yardımcı olabilirim konu? Şimdi ben de kendi evimde beslediğim bir tane Scottish ve Van kedisi kırması bir kedim var. Biliyorsunuz biraz bunlar genetik olarak bir taraftan Van kedisinin özelliğini taşıyor, bir taraftan da Scottish'in tabii ki bir ırk çakışması oluyor bunda. Bir takım bunlarla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. İşte bu kedim son zamanlarda çok fazla yalanmaya, çok fazla işte tüy dökmeye vesaire. Artık hani burada da bulunduğum ortamda da yeterli düzeyde artık mevsimsel geçişlerden kaynaklandığı söyleniyor. Onun haricinde mama ile ilgili sıkıntılar olabileceği söyleniyor veya bir takım psikolojik olarak olabileceği söyleniyor. Bu konuyla ilgili net bir bilgi alamıyoruz. Bunu en iyi şekilde nasıl yapabiliriz, yani anlayabiliriz? En doğru şekilde nasıl anlayabiliriz? Mesela bunun işte mevsimsel mi, genetik mi, mamadan kaynaklı mı?
Bunun cevabını arıyorsunuz. Tamamdır. Birinci sorum bu. Yani şöyle, şimdi bu tüy dökümü konusu, biz nasıl saçlarımızı döküyorsak bu çocukların da tüylerini dökmesi çok doğal bir durum. Bunun sadece oranı önemli. Yani illaki tüy dökecekler. Hiç dökmeme ihtimalleri yok. Beraberinde bu kedilerin yine beslenmesi tabii ki de tüy dökümüne çok bağlı. Kaliteli mama tüy dökümünün çok az olmasını sağlıyor. Çünkü yeterli minerale, besine kavuşuyor bu çocuklar. O yüzden mama kalitesi bağlantılı. Aslında söylediğimiz mevsim geçişleri de etkili. Hepsi bağlantılı ama neyi ne düzeyde etkiliyor? Öncelikle onu bilmek lazım. Siz kaliteli mamayla beslediğiniz sürece evden ekstra bizim tüketmemiz gereken ama onun için sağlıksız olan ürünleri kullanmadığınız sürece bu tüy dökümü minimum düzeyde olacaktır. Hiç dökmesi imkansız, hiç dökmemesi pardon imkansız çünkü sağlıklı olan tüy dökümü zaten kış gelince kalın tüylere geçmesi, yaz gelince ince tüylere geçmesi doğal bir durum. Ama bunun minimum seviyede olması tabii bizim hayatımızı da kolaylaştırıyor. Çünkü ev koşullarında bunu hepimiz yaşıyoruz çok tüylü. Benim de 2 tane tüylü beyaz kedim var. Benim kedim de beyaz renkte. Evet, zor oluyor biraz onlarla tüy konusunda anlaşmak. Evet. Yani o yüzden sizin kesinlikle mama kalitenizi her daim hem onun sağlığı hem de gelecekte yaşayacağı kronik rahatsızlıklar için kaliteli mama vermeniz daha önemli. Ben genelde hastalarıma hep şunu diyorum: mamanız hep kaliteli olsun. En azından ileri yaşlarda kronik rahatsızlıklar yaşayacağı süreç en geç zamanda. Hani son raddelerde olsun, ömrü uzun olsun, biz aşıdan aşıyı görüşelim. Hastalık senaryolarıyla hemen görüşmeyelim diyorum. Çünkü eğer ki siz düşük kalitede mama kullanıyorsanız kısa sürede böbrek rahatsızlığı oluyor. Bunun altına yatan 1000 tane sebep var. Mesela protein kaynağı olarak nereyi kullanıyor firma? Bununla alakalı bile konuşabiliriz. Mama kalitemiz o yüzden tüy dökümüne mutlaka bağlantılı. Dışarıdan verdiğimiz ürünler kesinlikle bağlantılı. Çünkü metabolizmaya uygun olmayan içerikler veriyoruz. Ne yapıyoruz işte? Baharatlı, tuzlu. Bunlar zaten karaciğer, böbrek problemleri yaratıyor. Onunla beraber mevsim geçişleri kalın ve ince tüy değişimleri olduğu için doğal bir tüy dökümü. Ama işte bunun şiddeti önemli. Sizin bahsettiğiniz çocukta Ankara kedisi ve beraberinde Scottish Fold demiştiniz. Doğru hatırlıyorum değil mi? Van kedisi. Tamam, Van kedisi. Van kedisi beraber Scottish. Evet. Scottish, yani Scottish'ten kastınız kırık kulak değil mi? Hayır, kırık kulak değil. O zaman British. Diğer British mi oluyor? British Evet. oluyor. Tamam. Scottish Fold'sa eğer eklem problemleri doğuştan hasta olduğu için ona da takviye kullanmanız gerekiyor diyecektim. Yani bu British'lerde tüy dökümü zaten normal tekirler oranla daha az ama bir kıyas yaparsanız gri bir British'le sizin kedi arasında tüy dökümü aynı bile olsa üstünüzde görme oranınız çok daha üst seviyede olacak. Yani üzerinizde tüyü fazla gördüğünüz için diyeceksiniz ki benim kedim belki daha çok döküyor. Ama orantıyla alakalı. Hocam şimdi beyaz renginden kaynaklı mı daha fazla görmem? Daha fazla görmeniz tabii ki de renkle alakalı. Mesela gri ya da siyah bir kedinin üzerinizde görünme oranı daha azdır. Ama tüy dökümünün çok olmasının altına yatan 1000 tane neden var. İşte bunlardan biri kaliteli mama, diğeri karaciğer böbrek problemleri olabilir, yaşını bilmiyorum, sağlık problemleri de olabilir. Ya da aslında belirli bir oranda döküyordur ama size fazla geliyor olabilir. Hocam şimdi ortalama hani yaşla alakalı dediniz ya 1,5 yaşına girmek üzere bebekliğinden beri bende. Yani onun haricinde bir soru daha sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi kaliteli mamadan kastınız. Ben bu kaliteli mamayı hani bir sonuçta bunun eğitimini almadığım için kaliteli Nasıl mamayı ulaşabilir? anlayabilirim? Ne orana göre bakmam gerekiyor? Hani mesela biz insanlarda şöyle yapıyoruz işte bir sporcuysak, spor yapıyorsak, şey yapıyorsak bu ürünün mesela arkasındaki yağ oranına, protein oranına neye bakıyoruz? Yani bu kaliteli mama olduğunu bu ürünün neresine bakarak anlayabiliriz kaliteli olduğunu? Ya ürüne bakarak anlamak çok zor. Çünkü bir kalitesiz mamaların birçoğunun protein oranına bakarsanız %65 protein yazıyor üzerinde. Yani üzerine Tarım Bakanlığı üzerinden geçtiği için bu mamalar, biz Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmediği için maalesef ki biraz açık fazla bu konuda. Herkes premium mama yazıyor. Premium mama bir tık tercih sebebidir. Yani premium üst segment mamadır. Süper premiumlar, hiper premiumlar, önüne gelen aslında her şeyi yazıyor. Mamaya bakarak bunu anlamak çok zor. O yüzden veteriner hekiminizin tavsiyesi burada maalesef ki önemli. Yani sizin kalkıp da kendi araştırmalarınızla belki bir yol alabilirsiniz ama yanlış bilgiye çok rahat ulaşabiliyor maalesef. İnsanlar internetten bakıyor ve internette her mamaya yorum var. Altına yorum yazdırmak bir tanıdığınıza çok kolay. Aslında o mama gerçekten iyi mama değil.
Sadece şunu belirtebilirim. Marketten alınan mamalar kesinlikle kaliteli, fiyat olarak yüksek bile olsa düşük kalitede. Çünkü mama firmaları veteriner hekimin onayladığı mamayı vermek istiyor. Yani kaliteli mama firmaları diyor ki veteriner hekim onayından geçsin. Çünkü bizim sözümüz, siz de hani başta dediniz ya, siz bu işin ehlisiniz, biliyorsunuz, size soralım diye. Onlar da olaya kendi ürünlerinin kalitesini üst segmentte tutmak için genelde bu şekilde ilerliyorlar. Hatta bazı firmalar internet satışına hiç izin vermiyor. Bazı markalarda, hani marka belirtmem burada doğru olmaz ama sahte ürün çok fazla var piyasada. İnternette satılan sahte mama furyaları falan çıktı yakın zamanda. Belki sosyal medyayı takip ediyorsunuzdur. Biz hep bunu biliyoruz, uyarıyorduk. O yüzden bu konuda en doğru bilgiyi veteriner hekiminizden alacaksınız diye düşünüyorum. En azından size veteriner hekim arkadaşım hiçbir şekilde yanıltmayacak bilgiyi ulaştırır. Elindeki mamayı değil de en azından birkaç seçenek bana alabileceğim önerir misiniz diye sorabilirsiniz. Belki bir matematik yapmak gerekirse, matematik de çok doğru olmuyor dediğim gibi, kalitesiz mamalarda da çok yüksek fiyatlar oluyor ama yani etin kilosundan yola çıkarak bir mamaya verdiğiniz parayı hesap edebilirsiniz. Bu da küçük bir örnek olabilir. Mesela kalkıp 100 liraya sokak hayvanları için genelde mama satarlar. Yani zaten o sokak hayvanı da yemiyor. Benim burada birçok şahit olduğum şekilde koyuyor hasta sahibi sokak hayvanı yesin diye ama kuşlar yiyor. Çünkü içerikte aslında et yok. Çok aşikar onun mamanın iyi olmadığı. Veteriner hekiminizden en azından birkaç segment, üst segment mama sorabilirsiniz. Bir de bir mamanın iyiliği kötülüğü şartlara göre değerlendirilir. Mesela çok yüksek proteinli mama ev içerisinde yaşayan bir çocuğa önermeyiz. Neden? Karaciğerini yorar. Karaciğeri metabole edemez hareketlilik az olduğu için. Ama mesela bir köpeğiniz vardır, bahçeli bir eviniz vardır. Bahçede bakıyorsunuzdur, yüksek proteinini besleyin ki soğuktan etkilenmesin. Kulübesinde ısı değişimi çok sert hisseder. Evdeki kedi bu kadar sert hissetmez. O yüzden mama kalitesi yaşam koşullarına göre de değerlendirilmeli. Tamam hocam. Çok Tamam. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum sorularınız için de. Ben de verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bu konulara dikkat etmeye çalışacağım. Biz de Radyo Senkron ekibi Ahmet olarak Bey, yayına katıldığınız için teşekkür ederiz efendim. Ahmet Bey iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun size Teşekkürler. de. Evet değerli dinleyenler, Mehmet Özdemir beyefendi bir soru iletmiş. Ben de iletmiş olduğu soruyu Dilara Hanım'a yönlendirdim. Şu an kendisi açıklamayı yapacak. Birlikte dinleyeceğiz efendim. Buyurun Dilara Hanım. Evet, Mehmet Özdemir'in Adana'dan yazmış, hatta onu da belirtmiş. Merhabalar, Golden Retriever köpeğim var. 11 yaşında, erkek, yaşlı mamaları bulmak çok zor oluyor. Ve Golden'ların biliyorsunuz çok fazla egzama problemleri oluyor. Sizce hangi mamayı tercih etmem gerekir? Kuzu, pirinç olarak demiş. Ben genelde birkaç marka belirtmiş, kullanmayı tercih ediyorum demiş. Şimdi yayında olduğumuz için marka belirtmem doğru olmaz ama sorularına cevap olalım hemen. Evet, Golden ırkı köpeklerin cilt problemleri çok yüksek seviyede oluyor. Hele ilerleyen yaşlarda bunu üst seviyede görmek çok doğal. Çünkü bir yerden sonra artık karaciğer yoruluyor. Ve ciltte yansıyan problemler genelde karaciğer bağlantılı da olabiliyor. İlk başta Golden'larla ilgili söyleyebileceğim şey, kesinlikle banyo falan tercih ediyorlarsa egzamalarına yönelik dermal şampuanlar var. Yani cilt sağlığını koruyacak şampuanlar var. Onları tercih etsinler. En azından mamayla beraber yaşayacakları sorunları en az seviyeye indirirler. Adana çok sıcak bir memleket. Ben de Adanalıyım. Bunu birebir yaşayan biri olarak söyleyebilirim. Orada vücut ısıları daha yüksek olduğu için tüy problemlerini daha üst seviyede yaşıyorlar. Bir de tıraş tercih edildiği için, yine tıraş belki köpeklerde önerdiğimiz bir şey ama makine tıraşı deriyi sıfır aldığından dolayı cilt problemlerini daha üst seviyede yaşamalarına sebep oluyor. Golden'larda da çok tercih edilen bir yöntem bu. Makas tıraşı daha doğru olacaktır. En son gelelim mamaya. Şimdi kullandığınız mama markalarından bir tanesi, en başta yazdığınız, en azından sizin anlayabileceğiniz dilde konuşayım. En başta yazdığınız marka tamamen zaten tavuk protein kaynağı tercih ediyor. Protein kaynağı olarak. Tavuk proteini egzama, cilt problemlerini üst seviyede yaşamanıza sebep olur. Çünkü tavuk alerjen oranı en yüksek içeriktir proteinde. O yüzden onu çok tercih etmenizi önermem. Onun dışında beraberinde kullanabileceğiniz diğer bir iki marka daha eklemişsiniz. En sonunda eklediğiniz marka kesinlikle karaciğer problemleriyle beraber böbrek sorunlarını ileri yaşlarda çok yaşamanıza sebep olabilir. Çünkü biz onu artık hiçbir şekilde önermiyoruz. Yani mama tercihinde protein kaynağı olarak köpeklerde genelde tavuk proteini tercih etmeyin diyebilirim. Diğer dinleyicilerin de anlayabileceği şekilde.
Arada belirttiğiniz ortadaki marka şu an aralarında en iyisi ve en üst segmentlerde. Yeme problemi yaşatabilir kaliteli markalar. Çünkü markalarda şöyle bir yaklaşım var. Ben kaliteli içerik üretiyorum, yemesi gereken bu mantığında ilerledikleri için sağlıklı olan şey hiçbir zaman lezzetli olmaz mantığı var ya, gerçekten öyle bağlantılı. Ayrıyeten evden ekstra verdiğiniz içerikler sizin egzama probleminizi üst seviyede yaşamanıza sebep olabilir. O yüzden balıklı, kuzulu mamalar sağlık probleminde en az sorun yaşayabileceğiniz mamalar. Kuzu ve balıklı tercih edebilirsiniz. İçerisine pirinç gibi tahıllar ekleyebilirsiniz. Tahıllı mama problem yaratmaz ama pirinç gibi işte ya da sebze içerikleri tercih ettiğiniz mamalarda da hayvanın bireysel tercihine göre hareket edin. Çünkü bazıları hiç sevmiyor. Normalde yanlış bilinen bir şey. Köpekler sadece etçildir. Hayır, köpekler hem etçil hem otçuldur. Kediler sadece etçildir. O yüzden köpeklere sebze içerikli mamalar tercih etmek de güzel oluyor ama bazı ciltlere yaramıyor. Bazıları tadını sevmiyor. Bu tamamen deneme yanılma yoluyla olacak şey. Mama bulmak çok zor oluyor demişsiniz. Şöyle bir kısmı, biz bütün firmalarda bunu yaşıyoruz. Ben de kendim yaşıyorum. Yurt dışından geldiği için mamalar biraz da dolar üzerinden geliyor. Burada biraz matematik işin içine giriyor. O yüzden genelde tedarikte firmalarda sorun yaşayabiliyor. O yüzden mamanız 1-2 kilo kaldığında siz bir arayışa girmeniz lazım. Çünkü ardı kesilmesin. Farklı bir mama kullanmak ciddi sindirim sistemi problemleri yapar. Mama değişimleri ani değişim hiçbir zaman olmamalı. Karıştırarak olmalı. Florayı yani vücuda alıştırarak geçmeniz lazım. O yüzden biraz azaldığında arayışa girmeniz lazım. Zaten siz mama arayışına girdiğinizde, bizden talep ettiğinizde biz firmaya iletiyoruz. Eğer elimizde değilse firma da bize birkaç gün içerisinde dönüş yapıyor. O yüzden azaldığında arayışa girin. Bittiğinde değil ya da bitmeye yakın olduğunda değil. O zaman bir tık işiniz kolaylaşacaktır. Bir de büyük paketler alırsınız. Golden'lar hızlı tüketir. Öğünlü besliyorsunuz zaten sabah akşam muhtemelen. 11 yaşında olduğu için çok sık bir öğün de önerilmez. O yüzden bu tarz problemleri en fazla tedarik sıkıntısını bu şekilde çözebilirsiniz. Bu Adana'ya özel değil, bütün Türkiye'de yaşadığımız bir sorun çünkü. Mama olarak da yine tekrarlıyorum, kuzulu, balıklı gibi içerikleri tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Protein kaynağı olarak mama arkalarında yazar. Yoğun olarak hangi proteini kullanıyor, ona göre de tercih yapabilirsiniz. Evet, açıklamalarınız için teşekkür ederiz efendim. Sokak hayvanlarının yaşamları artı sokak hayvanları ile ilgili son dönemlerde gündeme gelen bazı hoş olmayan şeyler oluştu. Bu konularda sizlerin düşüncesi nedir? Nasıl bakıyorsunuz böyle olaya? Sokak köpekleri için özellikle, kediler buna dahil değil diyorlar ama kedileri de dahil eden ve bilinçsizce bu adımı atan belediyeler, kurumlar da var veya insanlarda böyle bir algı oluştu. Sokak hayvanı, kuşundan kedisine hepsi dahil edildi. Ötenazi kararı çıktı. Biz bu yasaya veteriner hekimleri olarak bangır bangır bağırdık. Gittik biz de bireysel olarak değil. Veteriner hekimleri odamız, bizim temsilcilerimiz, derneklerimiz kesinlikle itiraz etti. Hatta bununla ilgili şunu belirtebilirim. İstanbul Belediyesi'nde çalışan veteriner hekim arkadaşlarımdan istifa edenler var. Ben bu yasayla beraber bu işi yapmam. Hiçbir canın keyfi olarak ötenazi kararını tercih etmem diyen arkadaşlarım oldu. Bıraktılar mesleği ve kendi alanlarında, özel sektörde devam ediyorlar. Bu kadar tepki duyuyoruz, bu kadar rahatsızız. Çünkü hiçbir canlının yaşam hakkı bir insanın elinde bu kadar rahat olmamalı. Sokaklar sadece ya da bu dünya sadece bizim değil, hepimizin beraber yaşadığı bir ortam ve paylaşmayı bilmeliyiz. Zamanında onlara evcilleştirirken kapımızın önünü korusun, evimizi korusun, bizim güvenliğimizi sağlasın derken iyi de şimdi hepimiz apartmanlara çıktık. Kamera sistemleri, güvenlik sistemleri kuruldu. Şimdi mi kötü olduk? Yani evcilleştirmek bizim tercihimizdi. Onlar avlanmayı unuttular. Çöplerden toplayabildikleri mamayı yiyorlar. Bir kedi avlanabiliyor hala ama bir köpeğin avlandığını göremezsiniz. Dağa bayıra atılan bir köpek de açlıktan ölür. Yani tamamen insana bağlanmış ve %100 evcilleştirilmiş bir canlıdan bahsediyoruz. Yaşam hakkını elinden alıyoruz. Bu kadar normalleştiriliyor ülkede. Ben buna kesinlikle karşı çıkıyorum bireysel olarak. Evet, böyle bir yasa var. Sokakta bir köpek havladı, rahatsız oldum diye herhangi bir kuruma aradığınızda o köpeğin ölüm fermanını imzalıyorsunuz. O yüzden insanların da bu konuda hareket ederken bir rahatsızlığını, evet o köpek havlıyor ama size havlıyor, başkasına havlıyor. Bu köpek niye havlıyor? Niye zarar veriyor? Niye benim köpeğim bunu yapmıyor da o bu canlı bunu yapıyor? Çünkü birimiz seviyorken birimiz dövüyoruz.
Birimiz yeri geliyor taciz ediyoruz, zarar veriyoruz ciddi anlamda. Aç bırakıyoruz. Hayvanlar avlanma içgüdüsünü unuttu ama saldırgan ve çete gibi hani yorumluyor ya bazıları. Tamamen sürü psikolojisi hareket ettiği kırsalda davranışları var. Bu hayvanlar kendini korumak istiyor. Bölgesine, alanına giren canlıdan rahatsız oluyor. Bunun yolu nedir? Kısırlaştırmadır. Testosteron erkek köpeklerde özellikle agresyonu tetikleyen bir hormondur. Östrojen dişi köpeklerde yavrusu varsa veya kendi alanı varsa onu korumayı tetikliyordur. Bu davranışların azalmasını veya bu tarz sıkıntılar yaşamak istemiyorsak kısırlaştırmalıydık. Kontrolsüzce üremelerinin bir tık önüne geçmeliydik. Üremesinler değil, sağlıksız bir şekilde üremesinler. Çünkü ne oluyor? Günün sonunda sokakta açlıktan, hastalıktan veya trafik kazalarından ölen canlılar oluyor. Yemek bulamıyorlar. Popülasyonun gücü buna yetmiyor. Biz bunları beslemeye zaten kimse gönüllü değil, niyetli değil. Tamamen herkes bireysel olarak bir şeyler yapıyor. Belediyelerin buna ayırdıkları bir bütçe var ama ben bütçelerin hiçbir şekilde onlara harcanmadığına birebir şahit olmuş bir hekimim maalesef ki. O yüzden biz ötenazi kararına hala karşı çıkıyoruz. Ben 12 yıldır bu sektördeyim. Bir kere dahi ötenazi tercihi yaptığım bir hayvan olmadı. Hiçbir canın kısa sürede benim anlık kararımla hayatının son bulması taraftarı değilim. Tabii ki acı çekiyorsa, tabii ki fiziksel olarak ciddi problemleri varsa ve geriye dönüşü yoksa bu tercih edilebilir ama bir kişinin kararına bağlı olmamalı. Bu bir yasaya bağlı olmamalı. Orada sağlıklı olan, hastalığı olmayan, tamamen saldırgan olmayan bütün canlar gidiyor. Bazı bulaşıcı hastalıklar, tedavisi olmayan rahatsızlıklar, işte felç durumları belki bunlar da tercih edilebilir mi? Edilebiliyor. Ben çünkü kendi sektörümde de buna hani fakültede hocalarımın da ya bu hayvan bu şekilde hayata eziyet olur. Çişini yapamıyor, kakasını yapamıyor. Hadi ötenazi tercih edelim dediği durumlar tabii ki oluyor. Ama tamamen sokakta olmasan rahatsızım, benim evimde durmasın, kapımın önünde durmasın, ben rahatsızım diyerek bir canın hayatına bu şekilde karar veremezsiniz. Ben buna karşıyım bireysel olarak da veteriner hekimler adına da bunu konuşuyorum. Meslektaşlarım da şiddetle karşı çıkıyor. Biz özel klinisyen hekimliği yapan hekim arkadaşlarım da dahil birlik olalım. Sadece masrafını alalım. Biz hiçbir şekilde emeğimizi, karımızı bir şekilde almayalım, edinmeyelim. Bu yolda hep beraber ülkecek seferberlik ilan edelim. Bu hayvanları kısırlaştıralım ama yine de yok etmeyelim diye karşı çıktık. Teklifte bulunduk. Bu yasa çıkmadan önce bu bile kabul edilmedi. O yüzden bu yasanın altında sadece masumane bir şekilde işte biri saldırıya uğradı, zarar gördü gibi bir mantık yatmıyor. Bir sürü suç makinesi insan sokakta geziyor. Onların hiçbiri içeri alınmıyor. Yani kendi halinde açlıktan veya kendini korumak için agresiflik ya da saldırgan hareketler gösteren bir hayvan mı suçlu burada? Bunu iyice değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yasaya da hala karşı çıkıyoruz. Elimizin yettiği, gücümüzün yettiğince hiçbir şekilde hiçbir canın ben barınağa gitmesine müsaade etmiyorum. Edilmesi taraftarı da değilim. Şimdi Dilara Hanım'a şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Sizin muayenehanenize insanlar geldiklerinde en çok nasıl ihmallerle karşılaşıyorsunuz ya da nasıl bilinçsizliklerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Sizi zorlayan bu konuda neler var? Genelde ileri yaşlar dışında genç yaş hastalıkları ev koşullarında yapılan yanlışlardan dolayı geliyor buraya hastalar. Beslenme yanlışları, onun dışında aşılaması gereken, sağlığını koruma altına alması gereken hayvanlarını, yani çocuklarını diyorum artık, ben onlara hayvan diyemiyorum. Çünkü artık ailenin bir bireyi oluyorlar, çocuğumuz gibi oluyorlar. Bazıları hayvan deyince hem bazı hasta sahiplerim rahatsız oluyor. Hayır o benim hayvanım değil diyor. Bazılarında çocuğum deyince rahatsız oluyor. Artık ben çocuğum diye hitap edeyim, çocuklar diye hitap edeyim. Ev koşullarında bakım koşulları yeterli değilse veya doğru değilse ya da bilinçsizce yapılan yanlışlardan dolayı genelde klinik hastası çok başımıza geliyor, karşılaşıyoruz. Sokak hayvanlarını ayırarak bahsediyorum. Çünkü sokakta her türlü hastalık, her türlü ihtimali var. Bir travma hastası olabilir, yani bir araba çarpabilir, bir yerden düşebilir, bir yerine zarar verebilir. Zaten enfeksiyon sokak hayvanlarında çok üst seviyede. Çünkü hiçbiri aşılanmıyor, hiçbiri koruyucu hekimlikten faydalanamıyor. Parazit uygulamaları hiçbirinin yapılmıyor. Veya en basitinden bir kuduz aşısına bile ulaşamıyorlar. O yüzden ev koşullarında neler yapılıyor, yanlışlar dersek, onlardan bahsedersek. Mesela beslenme hataları. İşte mama kalitesi, ya uygun mama, ben ona ucuz mama vereyim. Benim için hani nereden aldığınız
tamamen doğru bir sayfadan alıyorsanız, sahte bir mamaya maruz kalmıyorsa bu çocuk, hiçbir önemi yok. Sadece kaliteli mama kullanmanız. İleri yaşlarda bir iki organ çok yoruluyor. Özellikle beslenme problemlerinden dolayı. Biri karaciğer, bir diğeri böbrek. Neden? Vücuda giren bir besin karaciğerde parçalanıyor, böbrekte süzülerek atılıyor. Aslında o mineralleri, o besinleri vücudumuz emdiği zaman, bağırsaklarımızdan aldığı zaman böbreklerde süzülüyor. Kan dolaşımına giriyor, sisteme dahil oluyor. Bu iki organın yıpranması da kötü beslenmeyle çok rahat oluyor. Çok hızlı oluyor yani, rahattan kastım. Çok kolay bir şekilde etkilenebiliyorlar. Bu iki organı korumak bizim için ileri yaşlarda yaşayacağımız kronik rahatsızlıkların önüne geçer. Hep söylüyorum, diyorum ki aşıdan aşıya görüşelim. Kaliteli mama verin. Mama kaliteniz düştüğünde bağışıklık düşer. Mama kaliteniz düştüğünde cilt problemleri artar. Mama kaliteniz düştüğünde kısa sürede karaciğer, böbrek problemleri, idrar yolu problemleri yaşarsınız. O yüzden beslenme problemleri kliniğe çok çabuk getiren durumlar. Onun dışında aşılamanın yapılmaması veya ilaç uygulamaları diyorum. Parazit aşı diye biliniyor genelde halk arasında ama parazit bir aşı değil. Aşı olsaydı zaten vücudu bir yıl korurdu ve biz bunu yılda bir tekrarlardık. Parazit ilaç uygulaması. O yüzden 2 ayda bir vücuda ilaç uygulaması yaparak korumayı almaya çalışıyoruz. Koruyucu hekimlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bazı ilaçları tercih ederek, bazı uygulamaları tercih ederek vücudunda tekrar parazit oluşmasın veya bulaş olmasın diye biz bu çocuklara ilaç uygulaması yapıyoruz 2 ayda bir düzenli olarak. Parazit uygulamaları aksarsa, evet benim kedim, köpeğim dışarı, köpek değil yani, kedim dışarı çıkmıyor, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Hayır, böyle bir durum yok çünkü sosyal hayattan hiçbirimiz sıyrılamayız. Biz çıkıyoruz, biz dışarıyla temas halindeyiz. Keza 10. katta kedisi olup da ya benim kedim nasıl parazite maruz kaldı, benim kedim 10. katta. Balkondan konan kuş bile sana bunu taşıyabilir. Parazit yumurtaları gözle görebileceğiniz şeyler, canlılar değil, mikro canlılar bunlar. O yumurtalar vücuda maruz geldiğinde, girdiğinde, maruz kaldığımızda bizim vücudumuzda, onların vücudunda da parazit oluşturur. Peki bizde niye bu kadar çok olmuyor da onlarda bu durum çok yüksek seviyede oluyor? Bunun da altına bakmak lazım. Bizim vücut ısımız 36 derece. Bu çocukların vücut ısı 38-39 derece. Bu yüksek ısıda bir parazitin, bir hastalığın üremesi çok daha kolay. Onun dışında biz elimizi yıkamadan ağzımıza götürmüyoruz ama bu çocuklar her yere kendi patilerini, vücutlarını temizleyerek, yalayarak temizliyorlar. Bu yüzden çok daha fazla maruz kalabiliyorlar. Onları korumak bizim sağlığımızı da korumak demek. Çünkü öpüyoruz, kokluyoruz, sarılıyoruz. Bir şekilde iletişim halindeyiz, seviyoruz, elimizi ağzımıza götürüyoruz. Temizliğe çok dikkat ediyorum. Hiçbir şekilde dokunmadan, elimi yıkamadan ağzıma götürmüyorum. Bu bir şey ifade etmez çünkü yumurtalar dediğim gibi hava yoluyla da ulaşabilecek şeyler. Gözle görülebilecek şeyler değil. Doğru bir şekilde yaklaşıp doğru parazit uygulamalarını yapmak lazım. Bizim vücudumuza da bulaş olabilir. Akciğerime tüy kaçtı, kist olur mu? Genelde sorulan sorulardan biri bu. Bu kistin oluşmasını istemiyorsak şayet, bu kist neden oluşuyor? Önce ona bakmak lazım. Bu kist bir kedinin, bir köpeğin midesinde yüksek oranda parazit hastalığı seviyesine ulaştığında midesine yumurtalar geliyor. Normalde mide asidinde parazit yumurtaları olmaz. Tükrükte parazit olmaz. Ağız içerisinde parazit üremez. Ama o kadar üst seviyede parazit saçılımı oluyor ki mideye oradan ağza geliyor. Oradan hayvan kendini yalayarak tüylerini aktarıyor bu yumurtaları. Biz de solunum yoluyla o tüyü yuttuğumuz zaman akciğerimize yerleşiyor ve kist problemleri, kistitadik deriz. Böyle bir rahatsızlık oluyor. Kist içerisinde parazitlerin üreme durumu. İşte kanser oluşturabiliyor, ciddi sağlık problemler oluşturabiliyor, göze yerleşebiliyor, kasa yerleşebiliyor. Bunları yaşamak istemiyorsak önce onların sağlığını korurken de kendi sağlığımızı korumamız gerektiğini bilmeliyiz. Bunun dışında beslenmede yapılan diğer yanlışlar ki bunu bilen çok az kişi var. Şu kısım çok önemli. Mama ile su hiçbir canlıda yan yana olmaz. Neden? Kedi, köpek içgüdüsel davranışları hala sürdüren ve devam eden canlılardır. Mama ile suyu yan yana koyduğunuzda su tüketimi çok azalır. Bu çocuklar doğada avlandıkları yerden su içmezler. Genelde su kenarında toplanır hayvanlar doğada ve avlı durumları genelde orada olur. Çünkü avcıyla av genelde orada karşılaşır. Ve bu avlanma sonucu akarsunun kenarında o su kirlendi, kontamine oldu. Herhangi bir kanla, postuyla, bir yeriyle kirlendi algısıyla hayvan gider akarsunun başka bir noktasından su içer. Bu içgüdüsel davranış ne kadar evcilleştirsek de bu hayvanlarda devam ediyor. O yüzden bu çocukların mamayla su yan yana olduğunda ileri yaşlarda karaciğer, böbrek problemlerini daha üst seviyede görürüz. Bazı hasta sahiplerine söylüyorum bunu, diyorlar ki hayır hocam benim mamayla su yan yana ama benim kedim, köpeğim bunu çok içiyor. Bir şey ifade etmiyor, rahatsız etmiyor. Ben de onlara diyorum ki gidin başka bir yere su kabı koyun.
Bir de ona bakın bakalım, su tüketimi sizin mamanın yanındaki suda mı daha çok yoksa farklı bir noktada mı? Sonra geri dönüşler oluyor. Hocam evet haklıymışsınız, diğer taraftan daha çok su içiyor. Onun dışında hayvanlar, özellikle kedi köpeklerden örnek veriyorum ama kuşlar için de böyle, bu sürüngenler için de böyle. Taze su severler. Biz de öyleyiz. Temiz su, taze su severiz. Hazır su kullanmak en azından ya da arıtmadan kullanmak yaşayabilecekleri hastalıkların önüne geçer. Kaliteli su kullanmak önüne geçer. Mamayla suyu ayrı bir noktaya koyup su kaplarını porselen, cam, metal kaplar tercih ederlerse daha serin ve daha taze suyu barındırırlar, orada bulundururlar. Günlük su kabının değiştirilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Hatta imkanları el veriyorsa akarsu çeşmesi almak çok daha güzel bir tercih olacaktır. Çünkü akarsu seviyorlar çocuklar. Doğada taze, temiz suya akarsudan ulaşıyorlar. O yüzden akarsu çeşmesine kullanmak en azından su tüketimini, doğru su tüketimini sağlar. Kedilerde mesela şöyle dönüş oluyor. Hocam işte benim kedim su kabı orada duruyor ama geliyor çeşmenin başında içmek istiyor. Çünkü o çocuk akarsu içmek istiyor. Taze, serin su içmek istiyor. Soğuk su demiyorum, serin su. İşte bazı hasta sahipleri öyle şey yapıyor. O zaman içine buz atayım. Hayır. Bu sefer de üst solunum yolu enfeksiyonu, boğazlarında enfeksiyon oluşturabilirsiniz. Bizim gibi düşünün. Hiçbir farkı yok. Onun da karaciğeri var. Onun da kalbi var. Onun da böbreği var. Onun da boğazında bademcikleri var. O yüzden doğru yaklaşım, doğru besleme yapmak lazım. Bu ilk parantez. Evden verdiğiniz ürünler ne kadar masumane, bir parçacık hocam işte peynir veriyorum. O bir parçacık peynirin içerisindeki tuz sizin belki 3 haftada aldığınız tuza eşdeğer. Neden? Bizim vücut oranımız onun vücut oranı değil. O çocuk en fazla bir kedi, bir köpek, yani küçük bir köpekten bahsedelim. 10 kilonun üzerine geçmiyor. 10 kilonun üzerinde 30-40 kilodaki köpeklerinizi hesaba katın. Sizin gibi düşünebilirsiniz. Biz en basit genç bir insan 50-60 kilo. 50-60 kilo bandındaki bir insanın tüketimiyle orantılayabilirsiniz. Ya da kuşlar. Ya hocam ben bir kere fıstık veriyorum. Günde bir şey ifade etmez. Ne olacak ki? Sizin verdiğiniz bir kere fıstık ve o fıstığı bir kere tüketmesi o kadar yağlı bir içeri. O çocuğun egzama problemi yaşamasına o bir kere fıstık onun belki de 30 gram 40 gram canlıdan bahsediyoruz. Bir yılda tüketmesi gerekene eşdeğer. Havuç veriyorum. 2 parça havuç ısırık 2 tane havuç yemeye eşdeğer. Havucun yarısını yedi 1 kilo havuç yemiş sayabilirsiniz onu. O yüzden bu yaklaşımlara dikkat etmek lazım. Beslenme problemleri dedim. Su tüketimi dedim. Bir de köpeklerde düzenli banyo yaptırmaya çalışıyorlar. İşte hocam Dalin kullanıyorum. Ben kendi şampuanımı kullanıyorum. Cilt problemleri yaşıyorsunuz. Bunları yaptığınızda cilt problemleri yaşıyorsunuz. Herkesin vücut pH'sı, cilt sağlığı aynı değil. O çocuklar tüylü canlılar. İşte tüyünden rahatsız oluyorum, tıraş ettireceğim. Ama vücut ısısını korumasını sağlayan şey bu. Sıcaktan koruyan da soğuktan koruyan da tüy. Veya işte kedilerin yükseklik algısı yok diyorum. Yüksekten düşer diyorum. Benim kedim 3 yıldır balkonun demirlerinde geziyor, hiç düşmüyor. Düşer. 10 yıl düşmeyip 10. yıl düşen kediyi de gördüm. 10. kattan düşüp yaşayan kedi hastam da var. 1. kattan düşüp yaşamayan, ölen kedi hastam da var. Nereye düştü? Hangi pozisyonda düştü? Nasıl düştü? Düşerken bir çamaşır ipine çarptı mı? Dengesini sağlayabildi mi? Hangi mesafeden düştüğü bile çok önemli. 3. ve 4. kat aralığında dengesi bozulsa bile düzeltebiliyor hayvan. Ama 1. katta düştüğü gibi yere kafa üstüne çakılabilir. 10. kattan düşerken gayet nizami doğru bir pozisyonda düşebilir. Ama beton bir zemine düştüğünde şansı yok. Veya 10. kat üstünden düşerken basınçtan dolayı kalbi patlayan hayvanlar var. O yüzden nereden nasıl düştüğü bile bu da çok önemli. O düşmesin. Sizin oraya bir file yaptırmanız belki 1K'ya tekabül ediyor. Kliniğe düşüp travma hastası olarak gelmesi size 10K. 10 katını bana verirsiniz. Vermeyin. Bu hayvan iyi yaşasın. Ben de bu parayı istemiyorum. Ben de bunu yaşamayı istemiyorum. Yani biz artık bu kısımları aşmalıyız ülkecek. Ama en basitinden bir kediye bakarken, bir köpeğe bakarken beslenmesi, kullanılan mama. Ya mamalar çok pahalı. İşte belki ayda 400-500, belki 1000 lira para harcayacak ama çok gözümüze batıyor. O zaman bakmayalım. Bizim gücümüz yetmiyorsa, kaliteli bir hayat sunamıyorsak, bu şartları sağlayamıyorsak o çocuğa günün sonunda hastalandığında da para ayıramayacaksınız ve daha fazlasını yatırmanız gerekecek. Bu kısımda hep beraber üzülmeye başlıyoruz. Çünkü o çocukların başka şansı yok. Ev hayvanları, devlet desteği yok. SGK gibi bir imkanları yok. Sigortaları zaten yok o yüzden. Yani klinik hastası olmamayı özen göstermek lazım. Biz de zorlanıyoruz.
vicdanen ben mesela sokak hayvanlarına kendi çapımda işte %50 indirimli yardımcı olmaya çalışıyorum. Ev hayvanlarına olabildiğince yaptığım bazı uygulamaları almamaya çalışıyorum ama bu çocukların ilaçları, tedavileri hep yurt dışından, dolar üzerinden geliyor. İlla ki bize yansımalar olduğu için size de yansımalar oluyor. Onunla beraber kuş hastalarında direkt oda havalandırmaları yapıyorlar. Kuşlar 50-60 derece ekvatorda egzotik bir alanda yaşıyorlar bu çocuklar. Yani ekvator koşullarını sağlayamıyorsak da yakın seviyelerde olmalıyız. Direkt havalandırma yapmamalıyız. Uzmanından, bu konuyu bilenden hayvan davranışı, kedi davranışı, köpek davranışı, nasıl bakmalıyım, beslenmesine nelere dikkat etmeliyim kısmını hekimlerinden danışabilirler. Kuşların odası direkt havalandırılmaz mesela. Isı değişimini hissettikleri zaman sert bir şekilde çabuk hastalanırlar. Kesinlikle başka bir alana alıp havalandırma yapıp oda ısısı yükseldikten sonra tekrar oraya almaları lazım. Veya çok seviyorlar diye kedi, köpek, kuş ayırt etmeksizin ödül maması, işte ballı kreker kuşlar için, kediler için kreker ödüller, köpekler için kemikler, her şeyin azı karar çoğu zarar diye atalarımız boşuna dememiş. Karaciğer problemleri, kuşlarda kursak problemi, köpeklerde yine mide problemleri kapıda demektir. Ben her gün çocuğuma çikolata verdim. İyisin, çok seviyor, çok mutlu. Bu iyi bir şey değil. Yani bu nasıl bizim için iyi bir şey değilse onun için de iyi bir şey değil. Onunla beraber yaş mama tüketimi, kedi köpek ayırt etmeksizin ikisinde de yanlış kullanılıyor. Ödül maması mantığında kullanılıyor. Yaş sıvı gıdalar dişlerde kalıntı bırakır. Dişlerde çürüme yapar. O yüzden diş fırçalaması yapmıyorsanız, ağız solüsyonu kullanmıyorsanız bunları kullanım oranına dikkat etmeniz lazım. Sadece ağız diş sağlığı için değil, yine sindirim sistemi ve organ sağlığı için de tüketime dikkat etmeniz lazım. Çünkü fast food olarak değerlendirebilirsiniz. Ben burgerden her gün gidip her hafta gidip yemek yesem nasıl etkilenirsem bu çocuk da her gün ya da her hafta düzenli olarak yaş mama yerse aynı oranda etkilenir. Bunu bilerek, bilinçlenerek hareket etmek lazım. Çamaşır suyu, deterjan kullanımı ciddi anlamda sağlık problemleri yaratıyor. Çünkü onların patilerine ve sindirim sistemine direkt giriyor ya da kuşlar soluyor ya da işte kemirgenler, sürüngenler, tavşan hastalarım var. Ben egzotik hekimliği yapıyorum biliyorsunuz. Kemirgenler var, hamsterlar var. Kafesini bile çamaşır suyuyla temizlemeye çalışan hasta sahipleri var. Hayır, çamaşır suyu o kadar sağlıklı bir şey değil. O kadar sağlıklı bir şey değil. Bizim sağlığımız için de onların sağlığı için de ciddi kanserojen ve ciddi solunum sindirim problemleri yaratıyor. O yüzden biz ağzımızla direkt mesela o bölgeye dokunup maruz kalmıyoruz ama çocuklar patilerine dokunup maruz kalıyorlar. Sindirim sistemine giriyor. Beraberinde ciddi ciltleri temas ediyor. Biz belki terlik kullanıyoruz, belki çorap kullanıyoruz veya hemen ıslak ıslak basmıyoruz ama buna dikkat etmiyoruz. Yoğun kullanımlar keza bu problemlere sebep olur. Kedi, köpek, kuş, hamster bunlar doğada bu tarz ürünlere maruz kalmıyorlar. Solunum sistemleri bizden daha hassas. O yüzden onların da deterjan kullanımına dikkat etmemelerini, kolay kolay tercih etmemelerini öneririm. Kedilerin çiş sorunları oluyor mesela. Burada bol bol tercih ediyorlar. Tıraş hiçbir canlı için medikal müdahale olmadan önermiyoruz. Yani ciddi bir sağlık problemi, veteriner hekimimiz bunun bu bölgesini tıraş etmek zorundayım. Çünkü sağlığı etkileniyor demediği sürece biz tıraş önermiyoruz. Köpeklerde tıraş yapılacaksa makas tıraşı. Cilt sağlığı çok etkileniyor. Mantar, egzama bunların en büyük sebebi. Düzenli taramalısınız. Biz nasıl saçımızı tarıyorsak onları da taramalıyız. Hem kan dolaşımını hızlandırmak hem de uzun tüylü kedi köpeklerde tüy problemlerinin ortaya çıkmaması, kıtlıklaşma deriz. Yani tüylerin çok yoğun bir şekilde karışması ve tarak dahi açmaz. Böyle bir durumda tıraş edilmesi gerekir. O durumların önüne geçmek için ağaç yaşken eğilir mantığı, kedilerinize tasmayı, köpeklerinize tasmayı küçükken öğretmeniz lazım. Kuşlarınıza ele gelme alışkanlığını küçükken öğretmeniz lazım. Ele almak şart mı değil ama herhangi bir hastalık durumunda ilaç uygulayacağınız zaman içirin diyeceğiz biz size. O yüzden iyi ilişkiler sağlamak lazım. Taranma alışkanlığını küçükken edindirmek lazım. Yetişkin bir kedi köpeği taramak belki bir tık zordur. Yani bu 2 yaşında 3 yaşında bir kedi köpek sahiplenmeyin demek değil. Sahiplenin, onlarda da zorluk yaşıyorsanız bizlerden yardım isteyin. Dönem dönem biz nasıl kuaföre gidiyorsak onların da belki 3-4 ayda bir kuaför ihtiyaçlarını gidermek lazım. Yani aslında bir hayvan bakarken ya aldım oyuncak gibi koydum eve bakıyorum demek değil. Dikkat etmek lazım. Büyük bir sorumluluk. Bunun bilincinde olmak lazım. Kuş aldım kafese koydum. Hayır değil. Çünkü onları ailenin bir ferdi oluyor. Sesi gidince, hastalanınca, bir şekilde kötü olunca hiçbir şekilde hiç etkilenmiyorum demek değil. Üzülüyoruz. Burada hep beraber üzülüyoruz. Mesela kuşlarda hastalıklar çok hızlı ilerler.
çabuk kötü sona ulaşır. Egzotikler daha dirençsizdir. İşte ishal gördüm. Kuşum 2 gündür ishal yapıyor. 3. günü bekleme. Ölür o hayvan. Getir. Kliniğe getir. Kuş hekimi bulamıyorum. Evet, bizim sağlık sektöründe reklam yasağımız var. O yüzden ben kuşla ilgileniyorum diye reklam yapamıyorum ya da size ulaşamıyorum. Ama veteriner hekiminizden, çevrenizden, sosyal medyanın gücü var artık. Oradan araştırarak ulaşabilirsiniz. Hiçbir hayvanı fotoğrafla, mesajla tedavi edemem. Muayene edemem, ateşini ölçemem, röntgenini çekemem. Kursağı dolu mu ya da ayağı kırık mı ya da tüy yapısı bozuk mu veya dişleri çürük mü, bunları anlayamam. O yüzden bizim gibi düşünmeniz ve klinik ortamına girmeniz gerekiyor. Derdimiz sizi buraya getirmek değil, gerçek tedavi uygulayabilmek. Uzaktan sadece işte kusuyor mu, hadi mide bulantısını kessin diye bu şey. Ağrısı mı var, ağrı kesici, bu işi çözmez. Kendi yaşadığım bir deneyimden bahsedeyim. Bir tane kedi hastası fotoğraf atarak 5 kliniğe ya bu kedimin tüyleri burada döküldü, ne yapmam lazım diye soruyor. Bütün hasta hekimlerimiz de orada işte yardımcı olmak istiyor. Kimse kötü niyetli değil ama ne diyeceksin? İşte mantar olabilir, mantar ilacı kullanılabilir, tedavide de bu tercih edilebilir diye bahsediyorlar. Daha sonrasında kedi hastası o bize de arıyor, bize de soruyor. Ben de kendilerine yani muayene etmeden tedavi giremeyeceğimi, bunun doğru olmadığını bahsettim. Sonrasında buraya geldi. Geldiğinde muayenede kolunda çatlak olduğunu, hayvan ağrıdığı için o bölgeyi yaladığını teşhis ettik. Yani çünkü ağrıyor ve hayvanlar kırığı ya da travmayı tolere edemezler, bize ifade edemezler. Ne yapacak? Hayvan mecburen o bölgeyi yalayacak. İşte kuşlar ağrıyan bir yeri ısırır, gagalar. Oturuş pozisyonu bile değişir. Kedilerde de böyle. Hayvanlar ağrıya verdikleri tepkileri iyi bilmek lazım. Bir bölgeyi sürekli yalıyorsa ağrısı var demektir. İşte ya da kaşınıyor, bir rahatsızlığı var orada. Veya işte bir bölgede sürekli gagalıyorsa bir kuş, orada bir sıkıntı var demektir. Kafasını önüne eğerek böyle karnını kasarak duruyorsa karnı ağrıyor demektir. O vücut dilini okumak lazım. Bu konuda biraz araştırmak, bilinçlenmek lazım. Hadi hemen hayvan sahiplenelim demek, küçük bir eşya alıp işte çiçek bitki almak bile bir sorumluluktur ya. Bu sandan hiçbir farkı yok. Hatta hep söylüyorum, büyümeyen çocuklarımız onlar. Çünkü onlar ağzı yok, ifade edemiyor. Bizim anlayıp bir şekilde müdahil olmamız gerekiyor. Kuşlarla olan bölümü de biraz genişletme şansımız var mı? Kuşu genelde alıyorlar. Belki biz de buna dahildik geçmişte. Pet Shop'tan bir kuş alıyorsun. Kuş böyle bir durağanlaşıyor. Pet Shop'çuya soruluyor. Ya işte bizim kuşta şu var. Pet Shop'çu kafasına göre bir öneride bulunuyor. O ya tutuyor ya tutmuyor. Böyle hoş olmayan durumlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunları da biraz açabilirsek Tabii. varsa iyi olur. Tabii ki. Şöyle bahsedebilirim. Kanatlığıyla ilgili tedaviler ya da bununla ilgili yapan hekimlikler bizim eksikliğimiz. Bizim veteriner hekimlerinin eksikliği. Çünkü çok fazla kanatlı yok ya da çok fazla tedavi edilmiyor veya maalesef ki ülkemde hala bir şeyin değeri ederine göre hesaplanıyor. Yani pet shop'tan bir kedi alırsın en uygun 4-5 bin lira, bir kuş alırsın 100 lira gibi değerlendiriliyor. O yüzden tedavi yaptırmaz, baktırmaz, onun seveni bu kadar yoktur diye bakılıyor. Oysa ki daha bugün ümidi kesilmiş, ben her daim hiçbir canlıdan ümidimi kesmem, yapılabilecek bir şans varsa sonuna kadar giderim. Elimden geldiğince, gücüm yettiğince, aslında bir yandan da aracı oluyoruz bu durumda. Tedavisini elimizden geldiğince yapmaya çalışırız. Bugün mesela bir kuş hastası, çıkışını yaptık, yatış hastasıydı. Bacağında kırık vardı ve çok ileri seviyede kangren noktasındaydı. Biz onu 25 gündür tedavi ediyoruz. Yani biz bu değeri, bu sevgiyi veriyorsak aslında bu benim tercihim, sizin tercihiniz değil. Bu bizim içimizde hissettiğimiz duygu. Ama maalesef ki veteriner hekimlik sektörde bu anlamda çok eksik. Maalesef ki kuşlara, kanatlara gereken özen, gereken tedavi, teşhisler yapılmıyor, bilinmiyor. Bilinçli, uzman, bu alanda gerçekten doğru tedavi yapan insan yok. Veya biz bakmıyoruz, kanatlı deyip çıkılıyor. Oysa ki bunlar da can, bunların da bir hekimi olmalı, bunların da sağlığa kavuşturabileceği bir danışanı olmalı. Ben fakülteye ilk girdiğimde 2012'de hiçbir şekilde çevremde hiç yoktu kanatlı bakan veya bir sürüngen, bir egzotik
Ya bir kemirgen ya da bir balık hastalandığında bunu nasıl tedavi ederiz diye sorabileceğim kimse yoktu. Klinik hayatına geçtiğimde bu eksikliği fark ettim ve onların da benim gözümde tamamen kediden köpekten farkı yok. Kedi, köpek, inek, kuzu, nasıl bunları biz tedavi yapabiliyorsak bunları da yapabilmeliyiz. Bu eksikliği fark edip zaten yöneldim. Çünkü onlar o kadar çaresizler ki o hasta sahipleri aynı zamanda. Genelde şu şekilde kavuşmalarımız oluyor. Ya hocam keşke daha önce tanışsaydık. Benim bir kuşum vardı bundan önce çok işte şu kadar ötüyordu, şu cümleleri söylüyordu. Çok da seviyorduk ama hastalandı ve çözüm bulamadık. Çözüm bulamadık, pet shop'a gittik mecbur. Çünkü pet shopçular, hekimler hiç bakmıyor, veterinerler. En azından pet shopçu bana belki olur diye bir ihtimal bir şey söylüyor. Pet shopçu arkadaşlarım da bu kötü niyetli değil. Onlar da tecrübeleri, deneme yanılma yoluyla öğrendikleriyle ilerliyor. Fakültede bize anlatılmıyor mu? Anlatılıyor. Kanatlı hekimliği de. Ben arıdan hamam böceğine kadar, kediden köpeğe, ineğe, ata, domuza kadar hepsini öğreniyorum. Ama temellendirmek ve ayrıntıya girmek, uzmanlaşmak bambaşka bir konu. Onun yemesinden, içmesinden, uçuşundan, kanadından, tüyünden birçok anlam çıkabilir ve bunun üzerine uzmanlaşmak gerekiyor. Kendi çabanızla bireysel olarak ülkemizde hala veteriner hekimlik sadece pratisyen hekimlik gibi mezun oluyorsun ve ne yapmak istediğine sen mezun olduktan sonra karar veriyorsun. Fakültede tıp hekimliği gibi daha bir uzmanlaşma alanı açılmadı. Biz bunun için de önce olmaya çalıştık. Benim veteriner hekim arkadaşlarım işte siyasi kanallarda veya mesleki kanallarla uzmanlık, VUS gelsin, TUS gibi bunların da çabasını verdik ama maalesef ki yok. Çok konuyu dağıtmadan kanatlı konusunda da siz doğal olarak bir hekime ulaşamadığınız için pet shop'a soruyorsunuz. Pet shop'ta bildiği, tecrübe ettiği kadarıyla yani anam babam usulü derler ya elinde ya bitkisel olarak işte bir sirke denedim. Suyuna sirke damlatın da iyi gelir gibi bir yaklaşımla ilerliyor. Şu güne kadar kanatlıyla ilgili ilaç bile bulamıyorduk biz birçok yerde. Sağ olsun bir firma önce oldu. Ülkeye kuş ilaçları getirdi. Kanatlarda kullanabileceğimiz ilaçlara biz ulaştık. Ben beşeri ilaçları da çok kullanıyorum. Yani insan preparatlarını da ilaçlarını da çok kullanıyorum. Koyup araştırdığımızda işte ne yapabiliriz, bu çocukları nasıl tedavi edebiliriz dediğimizde kendimizi geliştirdik ve bu konuda eksikliği kapatmaya çalışıyorum. Onlar da operasyon geçirebilir. Onlar da kırık operasyonu geçirebilir. Onlar da vücudunda bir kanser dokusu üreyebiliyor. Operasyon olabilir. Ve bu imkanlara onlar da ulaşabilir. Bireysel olarak kendi çabamdır bu konuda bu eksikliği kapatmak ama ülkede hala bu konuda İstanbul'da belki tek tük var. Adana'da bir tane var. İzmir'de ve Bursa'da var. Büyük şehirlerde var ama hala küçük şehirlerde bu sıkıntı devam ediyor. Kanatlı deyince kanaryasından muhabbet kuşuna, papağanından küçük serçesine veya güvercine hiçbir şey fark etmiyor. İçerik hiç değişmiyor. O yüzden bu çocuklara tedavileri biz giriyoruz, yapıyoruz. Ümidi kaybetmeden elimizden geleni yapıyoruz. Sizin şartlarınız çok kısıtlıdır. Sizi zorladığından birçok şeyin eminim. Başlarken de program planlamasını yaparken de biraz önce de bayağı bir cümle içinde sürüngenlerle ilgili cümleler geçti. Bu sürüngenler de evde beslenebiliyor mu ya da besleniyorlarsa bu sürüngenlerle karşılaşılan sorunlar nedir? Sürüngenler insanlar için tehlikeli olanları var mıdır? Biraz da buraları irdeleyebilir miyiz? Yasaklı ırklar var. Mesela onlarda da işte yılan bakmak veya işte sürüngen olarak değerlendiğimiz kertenkeleler kaçak yollarla getiriliyor. Bazıları yasak. Küçük boy timsahlar var, bu kısa boy. Bunların bazıları yasak. Aslında çoğu ev koşullarında bakılması önerilmeyen ve uygun görülmeyen canlılar. Herhangi bir şikayet durumunda yaban biriminin el koyduğu ve teslim aldığı canlılar. O yüzden genelde klinik ortamına gelmekten ve girmekten korkarlar. Genelde bunların seveni, müdavimi çok olur diyemem, az ama bilen de bilinçli şekilde bilen çok daha doğru yaklaşımlar sergiliyor. Eğer bir kertenkele yani gekolar mesela bakıyorsanız, bir yılan bakıyorsanız genelde onun yaşam koşullarını sağlıyorsunuzdur. Yani bir habitat yapıyorsunuzdur. Bu konuda bilinçli şekilde sahiplenir. Herkes sahiplenmek istemez ya da herkes bakmak istemez. Fakültedeyken ilk hastam yılandı.
soğuğa maruz kalmış ama ne kadar soğukkanlı desek de bu çocuklar belirli bir ısıda, kış mevsimi özellikle kış uykusuna yattıkları için belirli bir ısıda kalmaları gerekiyor. Onu sağlayamadıkları için kış uykusundan uyanmış, metabolizma problemleri yaşayan bir canlıydı. Onlara da damar yolu açıyoruz. Onlardan da kan alabiliyoruz. Yine bir hastam klinik ortamına gelen gecko, bir kertenkele, leopar geckoydu. Korkudan onlar kuyruk bırakabiliyor. Bu arkadaş korkmuş, kuyruğunu bırakmakla bırakmamak arasında kaldığı için orada bir yara oluşmuş. Anüs kısmı, yani dışkılama kısmı tıkandığı için sindirim problemi yaşıyor ve dışkılayamayacak şekilde kliniğimize gelmişti. Yine bir yılan hastam vardı bu şekilde deri değişim döneminde cilt yaraları, deri problemleri yaşamış. Yine beslenme problemleri, yanlış besleme yaptıkları için karaciğer hastası olan bir kertenkele hastam vardı. Kliniğe bu tarz hastalar geliyor ama çok az oranda, çünkü yasaklı oldukları için gelmekten korkuyorlar. Bizim normalde onları ihbar etmemiz gerekiyor. Eğer kötü koşullarda bakılıyorsa veya bir üretim yapılıp o hayvanlar gerçekten bu konuda sakıncalı bir şekilde kötü bir şartlarda maruz bırakılıyorsa kesinlikle bizim de müdahil olduğumuz durumlar var ama artık buraya gelmiş, yaşıyor. Tekrar doğaya uyum sağlaması imkansız. Tekrar doğal ortamında yaşaması, onun içgüdüsel davranışlarını unutmuş veya hiçbir şekilde doğaya maruz kalmadığı için sadece av olacak bir durumdaysa o çocuğu ihbar etmek, ölüm fermanını imzalamaktan başka bir şey değil. O yüzden bu tarz hastalarımız geldiğinde tedavi edip onların daha az zarar görmesini sağlayıp en azından geriye kalan ömrünü güzel geçirmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bunları söyleyebilirim şu an için. Onlarda en büyük problem, karşılaştığımız en büyük problem, kaplumbağalarda da bunu yaşıyoruz. Onlar da sürüngen sınıfına giriyor. Isı problemi. Doğru yaşam alanını tercih etmemek ve yaşam alanının belirli bir ısıda olması lazım. Her canlı, yılandan kertenkeleye oranla değişiyor bu. Belirli bir nemde ve belirli bir ısıda yaşaması gerekiyor. Özellikle kış mevsimleri ısıtıcıların kontrollü şekilde yakılmaması veya kullanılmaması durumunda ciddi hastalıklara karşılaşabiliyoruz. Onlara dikkat etmelerini öneririm dinleyen bize, hasta sahiplerimize. En azından vücut ısılarını kontrol etsinler. Çünkü vücut ısısını koruyamayınca metabolizma duruyor. Metabolizma durunca da tedavi etmek hem bizim için hem o canlı için çok büyük sıkıntı yaratabiliyor. Evet sevgili dinleyenler, Dilara Hanım'la söyleşimize devam ediyoruz. Şimdi bir iki soru var. Kendisine o soruları aktaracağız. O da yanıtlamaya çalışacak. İstanbul'dan Büşra Hanım bir soru iletmiş. Şu anda o soruyu yanıtlayacak Dilara Hanım. Birlikte cevabını dinleyelim. Büşra Hanım ne demiş? Merhaba, Hera adında bir Labrador çocuğum var. Erkek. Bahsettiğiniz mamadan yiyor. 7 yaşında kendisi. Çok fazla ağız kokusu var. Bir kere dişlerini temizlettim ama 1-1,5 sene sonra tekrar nüksetti. Sürekli narkoz alsın istemiyorum. Dişleri temizlensin istemiyorum. Bununla ilgili yapabileceğim bir şey var mı diye sormuş. İyi geceler, iyi merhabalar diyelim Büşra Hanım'a. Bu güzel sorusu için de teşekkür edeyim. Güzel bir konuya değindik. Diş sağlığı. Şimdi egzotik uzmanlık alanı diyorum ama bu konuda diş hekimliği ve göz hekimliğine de olabildiğince biz gerekli uygulamalar yapıyoruz. Köpeklerde diş kanal tedavisinden kaplamaya kadar yaptığım hastalarım var. Ağız sağlığı, diş sağlığı da gerçekten önemli. Çünkü ciddi diş kayıplarına ve beslenme problemlerine yol açıyor. Kediler için belki bu çok sıkıntı değil ama köpek sosyal hayatta dışarıyla iletişim halinde olduğu için kendini koruyabilmek adına da dişlerinin var olması onun için elzem oluyor. Tabii çok ciddi ağrılı ve çürümüş dişleri tutmak mümkün olmuyor. Bazen çekime gittiğimiz hastalar oluyor. Ama genel hattıyla koruyuculuk, yine burada koruyucu tedavi önemli. 7 yaşında artık böyle orta yaşı geçmişiz, yaş ilerliyor. Diş problemlerinin biraz daha yoğun göründüğü zamanlar. Ağız kokusu çok fazla. Şimdi kaliteli mama kullanıyorsunuz ama beraber işte yaş mama ya da atıyorum evden tadımlık da olsa içerikler veriyorsanız bunlar dişlerde kalıntı bırakıyor ve bu diş problemleri ortaya çıkabiliyor. Kedilerin dişleri yapı olarak daha küçük ve daha seyrek olduğu için diş problemleri daha az yaşıyoruz. Ama köpeklerin dişleri insan gibi daha sık ve arasında açıklık çok fazla olmadığı için
diş problemlerini üst seviyede yaşıyoruz ve koku, çürümeler bunlar daha yoğun görülüyor. Fırçalama alışkanlığı edinmeniz lazım. Bu belki uğraştırıcı, yorucudur. Onun yerine şöyle bir diş tercihi yapılabilir ki ben burada çok fazla hastama kullandırıyorum. Ağız bakım solüsyonları var. Tüketim kolaylığı açısından da suya katılabiliyor ve çok rahat günlük hayatta kullanabileceğiniz, sindirim sistemine zararı olmayan içerikler. Ne yapıyoruz? Diş taşlarını temizlemeden hiçbir zaman ağız kokusundan tam anlamıyla kurtulamayız. Onlara bir mekanik temizlik, yani detertraj dediğimiz işlem gerekli. Mekanik temizliği yaptıktan sonra günlük hayatta suyuna ağız bakım solüsyonu tercih edebilirsiniz. Veteriner hekiminizden bu konuda yardım alabilirsiniz. Ağız bakım solüsyonunu düzenli şekilde kullandığınız zaman bu koku problemi büyük oranda azalıyor ama tam anlamıyla çözülmüyorsa antibiyotiksiz bunu çözme ihtimaliniz yok. Çünkü diş taşları beraberinde diş etiyle temas halinde olduğu için gingivit dediğimiz diş eti enfeksiyonlarının temel sebebidir. Diş eti enfeksiyonları da antibiyotiklik seviyeye ulaştıysa istediğiniz ağız bakımını yapın, yeterli bir yanıt alamazsınız. O yüzden öncelikle ağız bakım solüsyonlarıyla denenebilir. Belki bir ay bir takip edilebilir. Diş taşı olmayan ağız için söylüyorum. Diş taşı yine temizletmeniz gerekebilir. Varsa diş taşlarını temizleteceğiz. Temizlettikten sonra ağız bakım solüsyonu kullanacağız. Koruyucu tedavi dediğimiz burası. Tekrar diş taşı oluşmasın, diş eti enfeksiyonu ya da ağız kokusu oluşmasın diye. Daha sonrasında bu yeterli gelmiyorsa kesinlikle bir antibiyotik tercihimiz olacak. Bir antibiyotikle diş eti enfeksiyonunu kontrol altına alacağız. Yine ağız bakım solüsyonunu ömrü hayatı boyunca rahatlıkla devam edebilir. Ve yaş mama ya da evden verdiğim işte tavuktur ya da atıyorum tadımlık yoğurt veriyorum arada diyenler var. Önerdiğim için değil, sadece verildiği için söylüyorum. O durumlarda da mutlaka o günler diş fırçalaması yapılması lazım. Biz nasıl dişlerimizi koruyorsak o çocukların da dişlerini korumanız lazım. Korumadığınız sürece bu diş taşı oluşumu maalesef ki mümkün. Bir de bazı vücutlarda tükürük yapısından dolayı diş taşı mineral fazlalığından kaynaklı ya da tükürük yapısındaki içerikteki bir yapı taşında farklılıklardan dolayı çok rahat kalsiyum tutulumu artıyor ve diş taşı oluşumu artıyor. Belki böyle yatkınlık da olabilir. Labrador cinsi çocuklarda karşılaştığımız bir durum değil ama büyük ırk köpeklerde karşılaştığımız bir durum olabiliyor. O yüzden en güzeli sanırım solüsyonla durumu kontrol altına tutup o tarz ekstra gıdaları vermemek. Bu hem karaciğer hem böbrek sağlığı için daha iyi olacaktır. Evet, şimdi yine İstanbul'dan İlhan İrek Bey soru iletmiş. Dilara Hanım onu cevaplandıracak. Birlikte yine dinleyeceğiz. Buyurun Dilara Hanım. Evet, İlhan İrek İstanbul'dan yazmış. Merhabalar, yayını keyifle dinlemedeyiz. Öncelikle verdiğiniz bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim İlhan Bey. Sizlerle birlikte olmak, doğru bilgiyi aktarabilmek, bu vesileyle bu canlıların en az zararı görmesi veya hastalanma ihtimallerinin ortadan kalkması beni de çok mutlu ediyor. O yüzden bu tarz bilgileri size bir şekilde ulaştırabilmek Radyo Senkron üzerinden çok beni de mutlu ediyor. Siz bir sitede oturduğunuzu belirtmişsiniz ve Alman kurtlarını çok seviyorum. Evde yavru alıp da eğitimli bir şekilde Alman kurdu besleyebilir miyim? Ve beslerken nelere dikkat etmeliyim? Nasıl beslemeliyim? Çok teşekkür ederim şimdiden demiş. Şimdi şöyle, büyük ırk köpek standardına giriyor Alman kurtları. Site ortamında bahçe koşullarınız nedir? Orada bahçede sosyal hayatta yani koşturup atlayıp enerjisini atabilecek mi? Çünkü büyük ırkların ev koşullarında bakımı çok zor. Sizin için de zor, onun için de zor. İstanbul güzel bir tercih bu anlamda. Çünkü ısı sorunu çok yaşamazsınız. Çünkü Alman kurdunu ben Adana'da bakan bile gördüm. Ya yok hiçbir sorun yok, işte banyoda buzlu küveti var, klimayı da açıyorum diyorlar ama çok uzun tüylü canlılar ve soğuğa alışkın canlılar. Sıcakta olacak bir şey değil. O yüzden İstanbul şartları uygun ama site şartları, öncelikle tabii sitenin uygunluğunu mutlaka araştırmanızı öneririm. Çünkü şu sorunları çok yaşıyoruz. Yavruluktan alınıyor, severek, isteyerek, çok keyifli bir şekilde ama site kurallarına aykırı, işte bulundurması yasak oluyor ve acı ayrılıklar yaşanıyor. Bu ayrılıklar sizi çok üzerken o çocuğun da bir sonraki ailede agresif veya yanlış davranışların oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Çünkü her aile değiştirmek onlar için de ciddi bir psikolojik travma demek. Öncelikle bunu araştırmak lazım. İkinci durum, dediğim gibi aktivite, bahçeli bir alanda olsa daha mutlu, daha enerjisini atacağı için daha sağlıklı olacaktır. Çünkü ev koşullarında düzenli gezdirmeler yapılmıyorsa veya bahçe gibi alanda koşturup enerjisini atamayacaksa agresyonlar, işte evde bazı eşyaları parçalama davranışları veya beraberinde işte yabancı cisim yeme davranışları olabiliyor. Alman kurdunda bunu çok şiddetli yaşamazsınız ama
Bir yerden sonra işte koku, tüy bakımı, beslenme düzeni, gezdirme düzeni buna uyum sağlayabilecek ve ev koşullarında bunu sağlayabileceğinize inanıyorsanız neden olmasın? Evde yavru alıp da eğitimli bir şekilde bunu yürütebilirsiniz. Zaten Alman kurtları ya da diğer hayvanlar hiç fark etmeksizin kedi, köpek bebeklikten başlar. Köpeklerin biz %100 evcilleştirdiğimiz için onları eğitmek çok daha kolaydır. Bizimle iletişime daha açıklardır. Bebeklikten başlamazsanız da yetişkinlikte bunu sağlamak çok zor olacaktır. Bununla ilgili de burada kendisinin adını anmaktan hiç çekinmeyeceğim, çok güvendiğim ve eğitim anlamında benim gözümde gerçekten Türkiye'de bir numara olan, aynı zamanda veteriner hekim ve beraberinde köpek eğitmeni olan bir veteriner hekim arkadaşım var. Tarkan Özvardar. Bunun kendisinin sosyal medyalarda YouTube kanalı var. Orada köpek eğitimi bebeklikten yetişkinliğe nasıl yapılmalı? En azından bir veteriner hekim gözünden öğrenmenizi öneririm. Çünkü köpek eğitmenliği eğitimi bir kursa giderek birkaç hafta içerisinde alınıp verilebiliyor. Yani evet bu sen artık köpek eğitmeni olabilirsin denebiliyor. Ama öyle bir şey değil. Gerçekten onların psikolojisini çok iyi anlamak, psikolojiyle beraber fizyolojisine de doğru şekilde yaklaşmak lazım. Yani onu aç bırakarak da eğitebilirsiniz ama onun açlık yaşamadan daha mental sağlığı güçlü, bir yandan da fizyolojik ihtiyaçları yani besinsel ihtiyaçlarını karşılayarak da eğitebilirsiniz ki doğrusu budur. Açlıkla eğitim doğru bir davranış değildir. Onu korkutarak da eğitebilirsiniz ki bu eğitim olarak görmüyoruz bunu ama onunla işbirliği yaparak, yol arkadaşlığı yaparak da eğitebilirsiniz. O yüzden eğitmen olarak da doğru kişiden doğru bilgiyi alın. Bu Tarkan Özvardar aynı zamanda veteriner hekim olduğu için benim bildiğim meslekte veteriner hekim olup köpek eğitmenliği yapan tek kişi. O yüzden bu çocukların ne yaparsak sağlık problemi yaşar, neyi yanlış yaparsak ardından başka sıkıntılar gelir. Bunları birebir anlattığı platformlar var, kendi şeyi de var. O yüzden onu tavsiyeleri mutlaka dinlemenizi isterim. Hatta köpek sahiplenmeden önce izleyin ki başlangıçta acaba bu süreci yönetebilir misiniz? Bundan da emin olun. Ama dediğim gibi büyük ırk köpekler bahçeli evlerde, bahçeli alanlarda daha hem sizin için hem onun için daha kolay, daha keyifli olacaktır. Ama hiçbir şey imkansız değil. Ev koşullarında da bakabilirsiniz. Ben köpeğimle beraber benim küçük bir chihuahuam var. 2 kedim yaşıyor. Zamanında kuşum da vardı. Kurtarılmış çocuklar hepsi benim sahiplendiğim çocuklar. Hamsterım da vardı. Ya kedi, kuş, hamster, köpek bir arada olur mu? Doğru davranışta, doğru eğitimle hepsi olur. Yani kedilerimle beraber hamsterım evde oynadığı anların videoları var. Kuşumla beraber kedilerimin vakit geçirdiği anların videoları var. Hali hazırda hala 2 kedimle köpeğim Alya'nın beraber vakit geçirdiği durumlar var. Bırakın ev koşulunu dışarıyı, aynı ev içerisinde yaşamaz denen 2 canlı da yaşayabiliyor. Doğru yaklaşım ve doğru iletişim, doğru vücut dilini okuyabilir ve anlayabilirseniz bununla ilgili önden bilgi edinmek daha sağlıklı olacaktır diyorum. Evet, soruların cevaplandırılması için teşekkürler. Bir soru da bizden size gelsin Dilara Hanım. Sorumuz şu. Değişik hayvan çeşitlerinde gerçekleşebilecek bir olgu. Örnek kedi, köpek. Trafik kazası yapıldığı durumlar oluşabiliyor. Mesela trafik kazası yapılıyor. Hayvanın ayağı kırılıyor ya da zedeleniyor vesaire. Bu durumda hayvan veteriner hekime hangi şartlarda ulaştırılmalı? Çünkü onlara, insanlara hizmet edildiği gibi hizmet edebilecek bir ortam yok. Örnek 112 hayvanlara müdahale etmiyor. Bireyin kendisine kalıyor bunu ulaştırmak bir hekime. Ulaştırırken birey nelere dikkat etmesi gerekiyor? Öncelikle şundan bahsedebilirim. Trafik kazalarında keşke ulaştırma kısmını çözsek de nasıl ulaştırıldığını da kusurlarımız olsa ama genelde ulaştırılmıyor. Burada bayağı büyük bir sıkıntımız var. Trafik sigortası karşılıyor deniyor. Doğru karşılıyor ama orada da şöyle bir handikap var. Trafik sigortasında siz çarptıktan sonra o anı fotoğraflamalı, videolamalısınız, tutanak tutmalısınız. Beraberinde kliniğe ulaşmadan önce polis gelip polise bunu işletmelisiniz ve o şekilde kliniğe gelmelisiniz hayvan yaşarsa. Böyle bir prosedür var. Bu çok yanlış. Bu yüzden bu kısmı önce aşabilirsek o kısmı çok rahat konuşacağız ama tabii ki
hala bu şekilde hayvanları bırakmayıp kliniğe ulaşan çok fazla hasta sahibi var. Benim şu an bulunduğum klinik aktif bir cadde üzerinde. Belki 2-3. ayımızı deviriyoruz ama burada bile 2-3 ay içerisinde 5 tane bu şekilde travmalı hasta geldi, araba kazası. Maalesef ki insandaki gibi bir ambulans sistemi Kurum yok. yok. Kurum yok, ambulans sistemi yok, evet. Zaten ambulans sisteminin olmasının temelinde zaten ülkede sokak hayvanının sorunlu olması. Yani çocuklar güzel yuvalarda olsa hiç ambulansa da ihtiyacı olmayacak. Direkt ailelere ulaştıracak ama ambulans sistemi yok. Aslında belediyenin araçları var ama saatler sonra, dakikalar sonra geliyorlar ve o saatten sonra aslında o çocuk o durumda çok şiddetli ağrı veya travmayla beklemesi mümkün değil. Burada önerdiğimiz şey şu: genelde travmalar kalçadan, ayaktan, işte uzuvlardan ortaya çıkıyor. Zaten kafa travmalarına yapılacak pek müdahale kalmıyor. Olay yerinde genelde maalesef ki kayıplar gerçekleşiyor. Ama en minimum düzeyde sarsarak, o şartlarda bir kedi ya da köpeğin öncelikle kendimizi korumalıyız. Bu arada biz de tehlike altındayız. Çünkü hayvan bilmiyor. Bir acı ve bir şok durumu içerisinde bir saldırı hareketi yapabilir. Öncelikle o hayvanı korkutmadan, kaçırmadan, çünkü kırık ayağıyla koşan kedi, köpek görüyorum ben böyle durumlarda. Kademeli bir şekilde yaklaşmak ve şokta olduğunu anlayarak doğru bir şekilde yaklaşmak lazım. Bize de zarar gelmesin. Kimsenin zarar görmesini istemeyiz burada. O yüzden öncelikle belki yandan köpeğe yaklaşma stili vardır aslında. Bu sadece travmalı köpek değil, her canlıya. Hiçbir zaman bir kedi ya da bir köpeğe dan diye karşı karşıya göz göze yaklaşılmaz. Çünkü hayvanlarda göz göze davranış tehdit durumunda oluşur. Yani tehdit ediyorsam ben onunla göz göze bakıyorumdur. Ama bunu anlaması mümkün değil köpeğin ya da kedinin. O yüzden yandan yaklaşarak, vücut uzvumuzu yanda tutarak ve yavaşça elimizi bir koklatarak, çünkü hayvanlar koklayarak tanırlar. Sizin feromonlarınızı, kokunuzu koklayarak algılarlar. Bir anda sert bir şekilde yaklaştığınızda hayvan da korkacak ve bu travma, şokun etkisiyle agresif hareketler sergileyip bize zarar verebilir. Önce hafifçe burnuna doğru böyle koklama hareketi, kademeli bir şekilde, baktınız ki size saldırıyorsa orada ona direkt müdahale etmemeniz lazım. Bir beklemeniz lazım hayvanın hareketlerini tartarak. Daha sonrasında size saldırmadığından emin olduktan sonra özellikle kafa kısmını, boyun ve omurları olabildiğince minimum düzeyde sarsarak belki bir karton kutu edinebilirsiniz. Yandaki esnaftan bir yerden herhangi bir, edinemiyorsanız da bir bez parçası bile olur. Arabanızdaki ya da üstünüzdeki bir cekete bile sarabilirsiniz, alabilirsiniz. Minimum hareketle onu, hareketin en az olabileceği bir noktaya almak lazım. Çünkü kucağımıza alacağız. Ve beraberinde aktif bir kanaması varsa onlarda da tampon yapmak lazım. Yani o bölgeyi minimum çok bastırmadan, çünkü bastırdığınızda canı yanacak ve size zarar verebilir veya yanlış bir noktaya bastırıyor olabilirsiniz. Kanamayı azaltmak adına belki bir parça, bir bezle oraya bir tampon yapabilirsiniz, minik bir tampon. Ve kısa sürede minimum oranda sarsarak kliniğe getirmek, ne kadar kısa sürede olursa. Burada işte kendi hekimime götüreyim şuraya, hayır, en yakın klinik. Çünkü artık şok durumundayız, travmadayız. Çok rahat ya, hayvan yürüyerek gidiyor, çarptı araba ama hiç etkilenmedi o köpek, kedi, hayır. O hayvanın iç kanama riski var ve ilk 72 saat çok kritik. 72 saat içerisinde biz 48. saatte de ölümler görebiliyoruz. Ne kadar kanama kesici müdahaleleri yapsak da insanda da böyledir. Travma, kaza yapılır. Hiçbir şey yok ya, yürüyerek gitti ama işte 5 saat sonra hayati tehlikesi oluştu ve kayıp oluştu diye hikayeler dinleriz. İçeride ne olup bittiğini bilmemizin ihtimali yok. Mümkünse en yakın kliniğe ulaştırarak en azından tedbiren bir kanama kesici bir müdahale edilmesi lazım. Belki bir röntgenle diğer iç organlarında veya omurgasında bir kemik çatıda bir travma var mı ona bakılması lazım. Ama en doğru yöntem minimum düzeyde sarsmadan ve kanama varsa orayı en düşük düzeyde tamponla koruyarak hareket etmek. Evet, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Şimdi Dilara Hanım, çip yerleştirme olayı var hayvanlara. Kimlik edindirme mi diyebiliriz ya da nasıl nitelendiririz? O konuda bir de bilgi alabilir miyiz, mümkün mü? Tabii. Şöyle, çip üzerimizde kimlik taşımak nasıl bizim için normalse bu çocuklar için de gerekli bir şey. Çünkü belirli bir süreden sonra çiplenmeyen, yani çip deyince çok insanların gözünde ya GPS'i takip edeceğiz, çiplendik, hepimiz çiplendik, işte kontrol altındayız gibi bir sistem olarak algılıyorlar. Tam tersi koruyucu bir sistem.
GPS özelliği yok. Yani takip sistemine dahil değil. Takip edemiyoruz. Biz nasıl üzerinde kimlik taşıyorsak, bir TC kimlik numaramız varsa bu çocuklar da üzerinde bir kimlik taşıması gerekiyor. Ama bunu hayvana taşıtmanın en doğal yolu deri altına bir pirinç tanesi boyutunda bir malzeme yerleştirerek olur. Çünkü yok ki cebine koy, cüzdanına koy. Böyle bir sistem yok. Doğal olarak o çocukları o şekilde taşıttırıyoruz. Çiple biz birinci ve ikinci kişi diye kayıt alıyoruz. Birinci kişiye ulaşılmazsak ikinci kişi, yani aileden iki kişiden biri olur. Çipleme yapılabiliyor. Kedi, köpekler ve gelincikler dahil şu an bu duruma. Ve inanılmaz çip karşıtları var Ahmet Aygün. Bunu çok yaşıyorum klinik ortamda. Hayır, ben karşıyım, çipletmek istemiyorum. Neden? Çok acır canım. Çiplemeyince daha çok acıyacak. Neden biliyor musunuz? Ben gönüllü veteriner hekim olarak Hatay'a deprem zamanı gittim. Ve gittiğimde orada gördüğüm tablo gerçekten çok acılıydı. Hayvanlar korkmuş. Zaten insanlar ciddi zarar görmüş, korkmuş ve hepsi ailesine kavuşmayı bekliyor. Şok durumundaydı. Biz ne kadar sıkıntı yaşadıysak onlar da bizim kadar yaşadılar. Ve çok ciddi kayıplarımız oldu. Barınağa geldiler. Biz barınağa gittik gönüllü veteriner hekim olarak. Veteriner hekimler odası bizi yönlendirdi. Kafamıza göre de gitmedik. Yani biz bir kuruluş aracıyla gittik ve en üst merci Veteriner Hekimler Birliği tarafından gönderildik. Artık 7. gün gitmiştik. İnsanların kurtarılma ve işlemleri bitmişti. Artık sıra hayvanlara geldiği zamandı. Ve barınak koşullarında yıkılmayan birkaç binanın içerisinde enkazdan çıkan veya etrafta kaybolmuş çocukları bulup ailelerine kavuşturuyorduk. Çipli olan bütün çocukları ailelerine kavuşturduk. Çünkü çipi üzerinden o kişinin telefon numarasını bulabildik ama hiç çipi olmayan bir çocuğun alnında yazmıyor bu Ahmet'in, Mehmet'in, Mustafa'nın, Dilara'nın kedisi köpeği diye. Telefon numarası da yazmıyor. Evet. Bazı aileler deprem bölgesine zarar görmüş, aramış, şok durumda kaçmış kedisi köpeği, bulamamış, dakikalarca aramış ve artık orada durabileceği ne yaşam koşulu var, ne su bulabiliyor, ne besin bulabiliyor, ne barınacak bir yer bulabiliyor. Kalkıp en akrabası, yakın tanıdığı neyse ya da memleketi neyse oraya gidiyor. Mesela birkaç hastamda yaşadığım şey Antalya'da çıktı ailelere. Sonra biz haber verdik, sevinç çığlıklarıyla bize karşılık verdiler. Ya biz evimize her şeyimizi kaybettik, canımızı kaybettik diye düşünüyorduk. Kaybetmemişiz, teşekkür ederiz diye biz o çocukları kavuşturabildik ailelere. Ama çipli olmayan çocukları kavuşturamadık. O yüzden çip sizi de korur, çocuğu da korur. Çipin mantığı şu, üzerinde kimlik taşısın. Bu çocuğun size ait olduğu, sizin canınız olduğu bilinsin. Beraberinde eksik aşıları varsa ya da yapılmayan işlemleri varsa, bulaşıcı hastalıkları varsa ya da kronik rahatsızlıkları varsa bunlarla ilgili bir tarama sistemi oluştursun. Bizim ülkemizde atıyorum mesela anemi problemi, kansızlık problemi ülke genelinde yüzde kaç oluyor bir istatistik var. Buna bakılabiliyor ama hayvanda bakılamıyor çünkü hayvanda yapılan işlemlerin bir takibi yok. Bizim takiplendirmemiz gerekiyor bunu. Ve bu zorunlu bir işlem. Bu bizim keyfimize, fikrimize kalmış durumda değil. Şu an af dönemindeyiz. Şu an herhangi bir para cezası ödemeden sadece çip ücretiyle bu işten sıyrılabiliriz. Bu çocukları çipleyip pasaport karnelendirebiliriz. Pasaport dışında başka karne vermiyoruz. Bireysel özel kliniklerin kendi karneleri vardı eskiden. Herkes önüne gelen istediği karne şeklini tasarlıyor, veriyordu ama bir standardı var artık bunların. Pasaport diyoruz çünkü bununla uçak yolculukları yapabilir, şehir içi, şehir dışı yolculukları yapabilir, ülke dışı yolculuklar yapabilir. Aşıları var, işlemleri yapıldığı belgesi ve onayı o pasaport, o kimlik üzerinden yapılıyor. Eskiden bu çocukları uçakta uçurabilsek bile otobüste götüremiyorduk. Artık otobüse binebilmelerinin şartı bu. Trene binebilmelerinin şartı bu. Çünkü kim, hangi hayvan nereden nereye gitti? Bulaşıcı hastalıklar dediğimiz şeyler, viral hastalıklar hava yoluyla bile aktarılıyor. En azından bunların hava yoluyla bir bulaşacak kapalı bir alanda saatlerce yolculuk yapacak bunları korumak için bu hava yolları ya da karayolları, demir yolları hepsi aşılanmalarını tam istiyor. Hem hayvanı korumak hem de yarın bir gün maruz kalan insanı ve hayvanı korumak istiyor. Bu çok doğal bir tercih ve çok sağlıklı bir tercih. O yüzden kesinlikle çiplemeye karşı olmamalarını öneriyorum. Ve öyle zannettikleri gibi inanılmaz acı duyulan bir şey değil. Biz nasıl küpe takıyoruz? Bayanlar bunu bilir. Biz küpeyi gidiyoruz, taktırıyoruz. Sonra 3 gün ağrıyor. Biz deri altına çipi yerleştirdiğimizde 3 gün ağrımıyor. 3-4 saate kadar bitiyor. Çünkü sinir ağının en az olduğu ve damar ağının olmadığı bölgeyi tercih ediyoruz. Kanama olmuyor. Doğru pozisyona doğru şekilde yerleştiriyoruz. O yüzden saniyelik bir işlem, deri altına girip saniyelik bir şekilde iğne nasıl enjeksiyonla aşı yapıyoruz.
ya da bir antibiyotik yapıyoruz, ona eşdeğer. O yüzden korkmasınlar, tam tersi çiplesinler. Gelecekte de kliniklere kimliksiz hayvan alamayacağız. Bu çocuklar belediyede sokak hayvanı olmadığı için belediyede de tedavi göremeyecek. Mecburen o gün geldiğinde belki 10-15 bin lira bandında, şu an son fiyatı bilmiyorum, 9-10 bin lira olması lazım. Şu an af dönemindeyiz ama af bittiğinde ciddi para cezalarını ödeyerek yine aynı çip ücretini vererek çipleyecekler ve daha zor olacak. O yüzden çipletmek hem sağlığı için hem de o çocukların sizinle bir gün ayrı düştüğünde kavuşma ihtimaliniz için. Şöyle diyenler var, benim deprem bölgesi değil ya, bir şey olmaz. Sadece deprem için değil ki, kaçabilir, kaybolabilir, çalınabilir, başka bir şey olabilir. Şu kısımda var, çiplenen çocukların bir gün bakamadık, koşullarımız el vermedi, yani yurt dışına gitmek zorunda kaldık, götüremiyoruz yanımızda veya elzem sağlık problemlerimiz oldu. Başka birinin üzerine aktarabiliyor muyuz? Evet, aktarabiliyoruz. Genelde burada sahiplendiren açısından çok rahat bir ortam ama sahiplendiren açısından çok rahat bir görse de sahiplenen kişi kesinlikle çip kaydını üzerine alması lazım. Sistemde eski sahibi görünüyorsa ve bir gün eski sahibinin fikri değişirse ve şikayetçi olursa çaldı standartına değerlendiriliyor. Yani çaldı olarak değerlendiriliyor. Kanunen de böyle görünüyor. O yüzden mutlaka bir şekilde sahipli ilişkileri yapılacaksa veteriner hekim kliniklerinde ya da Tarım Bakanlıklarında belge iki tarafında aynı anda imzalayacağı, ben sahiplendirmek istiyorum, öbürü ben sahiplenmek istiyorum dediği belgeyle başvurmaları gerekiyor. O belgeyi oradan edinebilirler, bizden de edinebilirler ve o şekilde üzerlerine alabiliyorlar. Ama üzerlerine almadıkları çocuk hala eski kişinin üzerinde olduğu için bir gün ciddi sıkıntı yaşayabilirler. Zaten onun takibini de yapamazlar. O hayvan da onların hayvanı, onların çocuğu değil. Hala eski sahibinin çocuğu sayılır. Ciddi sıkıntılar olur. O süreci bu şekilde yönetmeleri gerekiyor. Sahiplerinin üzerine sistem üzerinden, hayvan takip sistemi üzerinden mutlaka geçiş yapması gerekiyor. Evet, çok teşekkürler. Sizi bir hayli yorduk. Son olarak eklemek istediğiniz, ya şunu da işleseydik dediğiniz aklınıza gelen bir konu var mı? Yani çip konusu gerçekten önemliydi. Bu ben ısrarla belirtiyorum. Çünkü günün sonunda bundan kaçarımız yok. Zaten zorunlu bir durum. Bu kısma değindiğim için de mutluyum. Aslında anlatacak çok şey var Ahmet Aygün. Çünkü derya deniz bir konu. Çok bakir bir konu. İnsanların konuşmadığı, bilmediği çok şey var. Benim de anlatıp aydınlatmak istediğim çok şey var. En basitinden işte ya benim köpeğim, kedim evde kaldı, bir gece mecburi kalacak, ışıkları açık bırakayım. Kediler, köpekler gece görüşüne sahipler. Göz sistemi olarak, anatomik olarak buna müsaitler. Kuşlar göremez ama kediler, köpekler geceleri görebilirler. Karanlık ya da ışık algısı onlar için yok. Işıkları açık bırakmak tam tersi, hayvan uyuyacağı için onu rahatsız edecektir. Veya işte kuşlar, ay üstünü örtün de uyusun. Hayır, üzerini örtmeseniz de o karanlığı gece gündüz algısını algılıyor. O yüzden sadece odanın ışığını söndürmeniz yeterli olacaktır. Kapat aç sistemi tam tersi ısı değişimi hareketleri yarattığı için hastalık senaryolarını kapıda getirir ve hormonu hareketlendirir. Bunları da ekleyebilirim. Bu cip konusunda gerekli yerlere insanlar nasıl ulaşabilir ya da size her an ulaşabilirler mi? Benim kliniğime ve bana şu süreçte bütün kontrol ve takip bende olduğu için 7/24 ulaşabilirler. Biz buradan Aydın Kediler Veteriner Kliniği'nden sesleniyorum size. Buranın telefon hattı, burası 7/24 aktif bir klinik. Yani gece de acil bir durum olduğunda arayabilirler. Buraya 7/24 ulaşabilirler. Çip konusunda da bütün veteriner kliniklerinde çipleme yapmak bizim zorunluluğumuz. Veteriner hekimler odamız bize bu çipleri temin ediyor ve çip ücretlerini biz onlara aktarıyoruz çoğunlukla. O yüzden ücret kısmında da genelde ya bu ücretli mi olur madem zorunlu falan, maalesef ki böyle. Her şeyin bir ederi bedeli var ya, burada biz aracı kısımdayız. Sadece aracı oluyoruz bu sürece. O yüzden çip ücretleri de biraz sorun olabiliyor. Bu kısmına değinmek istedim bu vesileyle. Çip konusunda bütün kliniklerden yardım alabilirler. Sadece çiplendiğine ve sisteme kayıt olduğuna dair telefonlarla mesaj geliyor. Onay mesajı geliyor. Önce sistem kayıtları, sonra hayvan kaydı tamamladığına dair. Bazen yoğunluklardan aksayan durumlar olabiliyor. Çip kayıtları tamamlanmamış olabiliyor. Onlardan emin olsunlar çünkü deprem zamanı şuna da şahit olmuştuk. Ya çipi var ama kaydı yok. Çip hangi hekim, hangi klinik üzerine aktarılmış belli değil.
veya işte çipi takılmış ama daha sisteme kaydedilmemiş. O kadar çok can oldu ki yani çip belki hasta sahibi düşünüp bunu adım atmış ama bazı yoğunluktan, karışıklıklardan, aksaklıklar olmuş. O yüzden kayıt olduğuna dair mesaj gelmesi lazım. Ona da dikkat etsinler. Bütün kliniklerden ulaşabilirler. Tavşanlara şu an yasal değil sistemde. Ama ben onları da takıp çipliyorum kendi hastalarımda. Çünkü biz talepte bulunduk. Tavşan hastalarının da sisteme dahil edilmesi gerektiğini, onların da çiplenebileceğini, işte ginepikleri de çiplenebileceğini, egzotiklerin de hali hazırda ülkede olduğunu, onların da kuduz aşısı var, onların da iç dış parazit uygulamaları var. Biz onlardan da yana talepte bulunduk ama şu an kedi, köpek ve gelinciklere sadece yasal olarak çipleme var. Zorunlu. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim, Sağ ne olun, demek. sizi bayağı bir yorduk. Estağfurullah, ben keyifle, zevkle anlattım. Ben Teşekkür ediyorum. bizi dinleyenler adına size çok teşekkür ederim. Yararlı bir yayın oldu. Güzel yayın. Bilinçlendirebilmek için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Size de yayın hayatında başarılar diliyorum Ahmet Aygun. Radyo Senkron ailesine de teşekkür ediyorum. Burada olmaktan, sizinle olmaktan, İstanbul, Adana, Muş birçok ile ulaşmaktan, bu sesimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü güzel bir şeye vesile olduk. Bu ev koşullarında ya da sokakta hiç fark etmeksizin canlara daha iyi nasıl bakabiliriz? Neyi nerede nasıl yapıyoruz? Neyi yanlış yapıyoruz? Doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Veya daha iyi nasıl hareket edebiliriz? Beraber öğrenmiş ve bilinçlenmiş oluyoruz. Ben de meslek erbabı olarak, veteriner hekim olarak mesleğimin ve bu sektörde bir adım üstte taşıyabilmenin mutluluğunu yaşıyorum sayenizde. Çünkü onlar sağlıklı ve iyi koşullarda yaşarlarsa biz klinikte en basitinden beslenme problemleriyle veya aşı problemleriyle değil, gerçek problemlerle uğraşırız diye düşünüyorum. Gerçekten bu çok basit durumlara, en basit ihtiyaç nedir? Beslenme ihtiyacıdır, barınma ihtiyacıdır. Bunları aşalım ki bir üst aşamaya geçelim onlara ve kendi hayatımızı daha kaliteli, daha güzel yaşam alanları sunalım istiyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet Zara Hanım. Çok teşekkür edip sizi sevgiyle uğurlamak istiyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Size de sağ olun, var olun. Hoşça kalın. İyi geceler.